Evet, Jüpiter Aslan Burcu'na geçti ve Jüpiter Aslan Burcu'na geçmiş olmanın etkileriyle ilgili herkes bir şeyler söylüyor. İşte klişe olarak aslanlara büyük şans geliyor falan gibi başlıkları görüyorsunuz. Peki gerçekte öyle mi oluyor? Bugün size Jüpiter Aslan Burcu'na geçiyor olmanın etkisini anlatacağım değerli arkadaşlar. Bir süredir malumunuz videolara ara verdik gibi oldu. Çünkü bir rahatsızlık yaşıyorum şu anda ve bu rahatsızlığın süreci de devam ediyor. Malum Satürn bizim 6. evimizi de etkileyebiliyor. Evet, geldik bu Jüpiter'in aslan etkilerine. Şimdi Jüpiter biliyorsunuz şans ve bollukla ilgili gezegen ve bununla daha çok ilişkilendiriliyor. Ve her girdiği yeri bol artıyor, büyütüyor, kocamanlaştırıyor. Dolayısıyla da Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçmesi oradaki Aslan Burcu noktanıza, yani haritanızdaki Aslan Burcu noktasına ciddi bir etki yapacak gibi gözüküyor. Peki bu geçişten herkes pozitif mi etkilenecek? Hangileri pozitif etkilenecek? Hangileri negatif etkilenecek? Bundan size bahsedeceğim. Ve en önemlisi de Jüpiter Aslan Burcu'na geçtiğindeki en pozitif etkiyi alacak kitleyi söyleyeceğim. Hangi yaş grubu? Evet. Önce Jüpiter'in Aslan Burcu etkisinin natal harita üzerindeki etkisinden size biraz bahsetmek istiyorum. Haritanızda eğer Jüpiter'iniz yükseleninize trine açı yapıyorsa, yükselenizle kavuşumdaysa, güneşinizle kavuşum yapıyorsa siz doğuştan şanslı bir insansınızdır. Bunlara ilahi korumalı insanlar denilir ve bu insanlara böyle birisi bulaştığı zaman genelde negatif etkilerle karşı karşıya kalırlar. Yani birisi size bulaştığında çarpılır gibi bir etki görür. Şimdi bu insanlar derler ki hocam işte bize şans ne zaman gelecek, ne zaman zengin olacağız, ne zaman bolluk içerisinde olacağız filan diye soru sorduklarına da şahit olursunuz. Ama bu neden kaynaklanır? Ne demişler? Balık yaşadığı suyu bilmezmiş. O zannediyor ki herkesin işi gücü ben gibi rast gidiyor, süper gidiyor. Biz daha da fazla nasıl iyi hale geliriz gibi düşünürler. Şimdi biz insanlar olan olayları ve nesneleri oldukları gibi değil de olduğumuz gibi görürüz. Dolayısıyla da biz hani kendimi biliyorum ben diye laflarınız var ya, ben kendimi bilirim, kendimi. Bu egoistçe bir laf. İnsan kendisini bilemez. İnsan kendisini nasıl bilir biliyor musunuz? Kendisinin ne olduğunu bilerek değil, kendisinin ne olmadığını bilerek bir idrak yaşar. Ve insan kendisinin ne olmadığını bilmesi için de kıyaslamalar yapar. Ancak bu kıyaslamaları birçoğunuz negatif olarak yaparsınız. İşte onun şu kadar katı var, yatı var, çek yatı var. İşte onun şu kadar ev var, arsası var, bende niye yok filan. İşte en büyük hata buradadır. İnsanın para ve maddiyat olarak kendisini başkalarıyla kıyaslaması kendisini daha da değersiz hale getirir. Çünkü herkesin haritasında ikinci evindeki o ürettiği değer türü farklıdır. Kimisi manevi değer üretir, kimisi bilgiyle, ilimle ilgili değer üretir, kimisi şefkatle ilgili değer üretir. Herkesin kendisine göre yaptığı bir değer anlayışı vardır. Bu bir. İkincisi de şimdi güneşinize Jüpiter geldi kavuştu diyelim. Bu kişilerde daha çok egoizm de görürsünüz. Neden? Çünkü şişirecektir oradaki Jüpiter. Hani ne olduğu değil ne olmadığıyla alakalı içinde bir gölge taraf parlayacak. Hani diyorlar ya Jüpiter Aslan'a geçti. Ben de Aslan Burcu'ndayım. Allah Allah açalım ben geliyorum falan. Hiç öyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü o güneşi özellikle Jüpiter üzerine geldiğinde o kişiyi o güneşin kendi gölge taraflarıyla da yüzleştirecektir. Şifalandırmak isteyecektir. Şimdi nasıl şifalandırmak isteyecek? Hani sizin bir sivilceniz vardır. Orayı patlatırsınız ya işte patlamak, influenza etmek. Influenza kelimesi de oradan gelir zaten. İşte o patlatır. Neyi de patlatıyor? Şişkinlikten patlatıyor. İşte o şişkinlikten patlama noktası o cerahatin, o problemin önce ortaya çıkartılması, yani sizin o sivilceyi sıktırmanız diyelim ve onun görünür hale geldikten sonra içinin boşaltılması gerekiyor ve o kişi aslında içinin ne kadar boş olduğunu sadece vitrine oynadığında kendisi bu konuyla ilgili de yüzleşmesi gerekecektir. Dolayısıyla Jüpiter'in aslan burçlarına geçmesi aslan burçlarını böyle muazzam bir noktaya getirmez. Peki kimi hangi noktaya getirir hocam? İşte sizin burada doğum haritanız ön plana çıkıyor. Doğum haritanızdaki aslanın olduğu ev ve aslanın olduğu evdeki gezegenler ve oradaki yerleşimler burada çok ön plana çıkıyor. Şimdi videonun sonunda anlatacaktım ama başında anlatayım çünkü aslında anlatacağım çok güzel şeyler var. En çok hangi harita olumlu etkilenecek sorusunun cevabı. Söylüyorum, iyi dinle burayı.
kuzey ay düğümü aslan olanlar en iyi, en muazzam etkiyi alacaklar arkadaşlar. Evet. Peki kuzey ay düğümü aslan mı benim? Bunu nereden bileceğiz? İşte kuzey ay düğümü aslan olanlar hangi tarihlerde doğmuş olduğunu şuraya yazıyorum arkadaşlar. Evet, buradan hangi tarihlerde doğduysanız buradan kontrol edebilirsiniz. En şanslı olacaklar bu kişiler olacaktır arkadaşlar. Çünkü haritanızdaki kuzey ay düğümü Jüpiteryen bir etki verir ve oraya bir Jüpiter'in daha gelmesi Jüpiter üstü Jüpiter kaymakla tel kadayıf gibi bir etki verebilir bazı insanlara. Jüpiter'in gölge tarafları dedik ya. İşte mesela Jüpiter yükselenine kare açı atıyorsa, güneşine bir kare açı atıyorsa burada da ne olacak arkadaşım? Burada kendi benliğinle alakalı bir durumla yüzleşeceksin demek. Yani orası gölge çalışacak, karanlık çalışacak. Karanlık tarafının ön plana çıkacaksın demek. İşte o ön plana çıkması, yani içindeki karanlıkla yüzleşmen ön plana çıktığı zaman genelde kendi natal haritasında da Jüpiter'i güneşine kare açı atanlarda bir benlik krizi, bir egoizm sorunu genellikle ortaya çıkar. Şu an bir piknik alanındayım. Çocuklar var, eğleniyorlar, ağlıyorlar, bağırışıyorlar. Biraz da sesler gelebilir, kusura bakmayın. Evet, peki hangi burcu nasıl etkileyecek? Yani şimdi ben burada oturdum böyle genel bir çekim yapıyorum. Bununla alakalı daha detaylı bir video yapacağım. Bu da o videonun bir ön hazırlık videosu olsun. Bu biraz çünkü spontane gelişti olduğum yerde. Şöyle notlarıma baktığımda arkadaşlar, koç burçlarında bir performans anksiyetesi oluşabilir. Mesela nasıl? Harekete geçme, içindeki çocuğu dışarıya vurma, çocukça hareketlerde bulunma arzusu çokça ortaya çıkabilir koç burçlarında. Koç burcu daha çok böyle amigdalası tetikleyen, hayatta kalmaya güdülenmiş bir burç olduğu için saf bir varoluş neşesi yakalamaya çalışacaktır. Ve genellikle zaten Jüpiter Aslan burcundayken ateş burçları da bu noktada daha fazla olumlu noktada etkisi olacaktır. Yani olumlu ama işte burada kişinin kendi natal haritasındaki aldığı açılar çok önemli. Boğa burçlarında da daha çok sahte güven dediğimiz bir duygu var arkadaşlar. Yani insanın kendi güvenmesi var. Bir de o güvenin aslında sahte olması var. Bu da kendi aile iç dinamiklerinden kaynaklanıyor. Ve kendi aile iç dinamikleriyle ilgili bir savaş vermesi söz konusu. Yani egosal bir varlık savaşı. Çünkü bu kişiler kendi ailelerinde, aile içindeki kurallar ya da buna benzer bir takım sebeplerle ilgili kendini biraz böyle boğulacakmış gibi hissedebilirler. Bunların zaten kaçıngan bağlanma dediğimiz bir kavram vardır psikolojide de. Bu tarz özellikleri tetiklenebilir ve bunları şifalandırmak için boğa burçlarında böyle etkiler olması söz konusu. İkizler burcuna geldiğimizde de ikizler burcunda en çok tetiklenecek durumlardan bir tanesi Dunning-Kruger sendromu denilen bir sendrom vardır. Bu çok komik bir şeydir. Bunun herkesin anlayacağı dildeki adı cahil cesaretidir. Ben biliyorum, iki şık şık bir tık tık, hani Semerci çırağının hikayesi vardır ya, bir gün çıraklığa gitmiş. Ertesi gün gelmiş babasına demiş ki baba ben öğrendim bu işi. Nasıl oluyor oğlum demiş. Çekiyorsun kazık oluyor, dikiyorsun semer oluyor baba demiş. İşte ikizler burcunda da ben biliyorum, en zeki benim, açılın benden daha zekisi yok tarzında bir enerjiyi tetikleyecektir. Peki ikizler ne yapmalı? İkizler bilgisini ve o bilgideki derinliği artırması gerekiyor. O ikizlerin o bilgideki derinliği artırdığında aslında anlatmaya çalıştığı şeylerin o kadar sığ olmadığını fark etmesi gerekiyor. Ve o sığlıktan kurtulduğunda meşaleyi gerçekten eline alıp kolektife hizmet etmesi ve o kolektife hizmet ettiğinde daha iyi sonuçları nasıl yakalayabileceğini anlaması için orada Jüpiter ikizlere bir fırsat getirebilir. Yengeç burçlarına geldiğimizde de yengeç burçlarında şöyle bir etki var arkadaşlar. Yengeç burçlarının içindeki o gölge tarafı daha çok materyalizme dayanan, yani materyalist bir nesnelere dayandırarak örtme eğilimi olacaktır. Yani başka bir deyişle özdeğer yaralarını parayla, malla, eşyayla ya da statüyle örtme eğilimi içerisine girecektir. Ve o yengeç burçları kendi değerini aslında banka hesaplarından gelmediğini, başkalarının ve dış dünyadan olan onayından bağımsız bir değere sahip olduğunu anlaması için Jüpiter onlara yardım edebilir. Tabii burada duyarlı olmak lazım. O gizli hırsa kapılmamak lazım. Çünkü asıl ihtiyacınız olan şey gerçekten kalpten onaylanmak. Evet, geldik Aslan burcuna ve Jüpiter'in en çok etkileyeceği burçlardan bir tanesi tabii ki Aslan. Haritanızın da Aslan bölgesi etkilenecek.
Ama nasıl etkilenecek? Aslan burçlarının tüm spot ışıkları üzerinde oluyor. Yani ne oluyor orada? Bir karakter parlaması ortaya çıkıyor. Peki karakter varsa parlayacak, yoksa ne parlayacak? Eğer siz altyapısı güçlü, bilgisi iyi, konuştuğunuz, liderlik yaptığınız konularda gerçek bir özgüvene sahipseniz, gerçek bir değere ve gerçek bir bilgiye sahipseniz ve o bilgiyle konuşuyorsanız, o bilgiyle o sahneye çıkıyorsanız, o zaman o güzel taraflarınızla ışıldayacaksınız. İnsanlar faydalanacak ve siz de gerçekten takdir, onay, teşekkür ve alkışları alacaksınız çünkü onları hak ettiniz. Ancak içi boş, sadece ambalaj, sadece vitrine oynayan, altı boş bir aslan burcuysanız o zaman ne olacak? O sahte karizman hızla çökecek. Sonra kırılacaksın. O kırılganlıkları kucaklayacaksın. Egon ezilecek ve tam o anda evrimsel bir sıçrama yaşayacaksın. Neyin eksik olduğunu fark edeceksin ve kendini o sahnedeki asıl kişi, asıl başrol oynaması gereken kişi olman gerektiğinde neyin eksik, neyi tamamlaman gerektiğini Jüpiter sana fırsatlarla anlatacak. Ve özellikle bazı aslanlar için özellikle Jüpiter gerilemesi bu fırsatı onlara verecek. Ama bu haritanızdaki natal Jüpiter'inizin pozisyonuna göre de değişecek. Buradaki ateş burçlarının en büyük yanılgılarından bir tanesi Jüpiter'le ilgili beklentileri fazla yukarıya kurmak. Yani senin natal potansiyelin vardır. 3 puanlıktır, 5 puanlıktır, 7 puanlıktır. Ama sen 15 puanlık bir yere ufka gözlerini dikiyorsan, bakıyorsun ufka böyle, gökyüzünde ta en tepedeki. İyi de senin haritan, yerleşimlerin, sabit yıldızların buna el veriyor mu? Bakın terazi burçları çok ama Tarkan bir tane. Neden? Spika var. Bakın küçücük bir etki. Yani bize göre küçük ama evrensel noktada büyük. İşte bu noktada arkadaşlar natal potansiyeli çok önemli. Yani birçok insan şunu söylüyor. Hocam ben sadece öngörü danışmanlığı almak istiyorum. Hayır kardeşim, öngörü danışmanlığı diye bir şey yok. Yani öngörü senin öngörünün olması gerekiyor ki o natal potansiyeller üzerinde. Ben natal haritamı çok iyi biliyorum. Tamamen hikaye. Çünkü o natal haritanı zaten çok iyi biliyorsa onu kullanabilirsin. Natal mimari dediğimiz kavram bu noktada ortaya çıkıyor. Yani bir insanın kendi doğum haritasını nasıl yöneteceğiyle ilgili konuyu kişi çözmeden o öngörülerde ya bonus toplar ya da kasislere girer durur yani. Bazı güzel şeyler bile teğet geçer. Bazı şeyler gelse bile hızlı bir şekilde gider. Zaten Jüpiter'in en büyük etkisi buradadır. Jüpiter'le gelen, Jüpiter'le gider. Önemli olan onları hayatınızda kalıcı hale getirmektir. Evet, aslanla ilgili biraz daha böyle fazlaca yer verdik. Hocam aslanlara bir gıcığınız var? Hayır. Tam tersi, bakın objektif bir değerlendirme yapıyorum sizin için. Niye? Beklentileri fazla yukarı kurarsanız hayal kırıklığı yaşarsınız. Bu hayal kırıklığını gelin yaşamayın. Evet, geldik Başaklar. Peki Başak burçları bundan nasıl etkilenecek? Başak burçları burada gerçekten çok etkilenecek burçlardan bir tanesi. Ama hangi anlamda etkilenecek biliyor musunuz? Kendi bilinç altınızdaki o iblisler var, şeytanlar var. Değersizlik duygusunu tetikliyor o şeytanlar. İşte o kendi değersizlik duygunuzu tetikleyici şeytanlara ne kadar aldanacaksınız? Daha ne kadar mükemmel olmaya çalışacaksınız? Ne kadar kendinizi eksik hissedeceksiniz? İşte Başakları da tam bu noktada kendi bilinçaltlarındaki o yetersizlik duygusuyla ilgili alana Jüpiter bir flaşör yakacak. Yakacak da yakacak, yakacak da yakacak. Ta ki Allah beni yeterli yaratmış çok şükür deyinceye kadar. Peki bu aşamada sen neyi fark edeceksin? Kendini nasıl sabote ettiğini anlayacaksın sevgili Başak Burcu. İşte kendini nasıl sabote ettiğini fark etmeyebilirsin ama o Jüpiter o ışığı yakınca sen onu görüyor olacaksın. Onu gördüğün zaman da ne olacak biliyor musun? O muhtaçlık, o kurban psikolojisi var ya, ondan yavaş yavaş böyle kurtulma için bazı reçeteler gelecek. Tabii bu herkesin hayat ve yaşam zamanı, değerine göre, yani yaşlarına göre bunları insanlar belli bir ölçüde anlıyorlar. Yani işte senin 15 yaş grubun farklı, 25 yaş grubun farklı, 35 yaş grubun farklı. Yavaş yavaş idrak seviyesi artıyor. Yoksa hepsini ben bir günde anlarım, şak diye öğrenirim, gerisinde ve süper bir hayat yaşarım. Öyle bir dünya yok maalesef. Geldik terazi burcuna. Evet, terazi burçları bu durumdan nasıl etkilenecek? Özellikle bu teraziler
ve ilişkilerde gerçekten bazıları hiç hak etmediği durumlarla karşı karşıya malum. Niye bu kadar durumlarla karşı karşıyasın? Çünkü başkaları için yaşıyorsun ve o başkalarını memnun etme çabası kendi benliğini ne yapıyor? Kasıp kavuruyor ve seni bunaltıyor, artık boğulacak duruma geliyor ve diyorsun ki ben hiç sevilmemişim filan gibi içinden enerjiler geliyor. İşte o sevilmemişim hissinin altındaki durum şu: kendini başkasından izlemek arzusundasın. Bu kendini başkasından izleme arzusundaki altında yatan ana unsur kendini bir aidiyet, yani aidiyet oluşturma içgüdünden kaynaklanıyor. Yani ben ona aidim. İşte o ait olma hissi bir levelden sonra artık kendini ezme noktasına geliyor. O kendini ezme noktan kendi bireyselliğinin gölgesi. Yani diyeceksin ki Allah beni de yarattı. Bu dünyada ben de varım. Benim de bir karakterim var, kaderim var, yaşamım var diyebilmen gerekiyor. Ve bir örgüt var. O örgütü bırakması gerekiyor terazilerin. Eller ne der örgütü? Biliyorsunuz bunlar bir örgüt. İşte orada toplumun ne düşündüğünü umursamadan, kendi orijinal vizyonlarınla, fikirlerinle kitlelere liderlik etmeyi öğrenmen gerekiyor. Bak buna çok dikkat et. Çok ince cümlelerim, kelimelerim vardır benim. Liderlik başka, yöneticilik başka. Bir terazi burcu yöneticilik yapamaz. Evet, liderlik yapar. Liderlikle yöneticilik arasındaki fark nedir? Liderler ekipleriyle beraber bir şeyler yaparlar ve derler ki aslanlarım bunları sizin sayenizde başardık filan. O aslanlar da o liderleriyle gurur duyarlar. Ama bir koç alır eline sopayı çat 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 emir verir durur mesela. İşte yöneticilik odur, liderlik budur. O yüzden aslanla koçun arasındaki liderlik kavramını birçok astrolog ikiye ayıramaz. Çünkü zaten ortadaki liderlik ve yöneticilik falan gibi kavramlarla ilgili malumatı yok. Malum yani astroloji tek başına bir sistem değil. Astroloji bir disiplin ve senin altyapın, felsefi altyapın, sosyolojik altyapın, ondan sonra psikolojik altyapın, bilgi birikimin ne kadar yüksekse astrolojiyi o denli yüksek seviyede kullanabilirsin. Ama okuduğun en son kitap Cinali ise ben bir astroloji öğreneyim de çıkayım şu kameranın karşısına bir burç yorumu yapayım dediğin zaman ne oluyor? Görüyorsunuz neler olduğu. Geldik akrep burçlarına. Evet, akrepler çok önemli. Hakikaten çok önemli. Yani son 10 yılın, 15 yılın en önemli burçlarından bir tanesi akrep. Akrep burcu kadar şu son 10 yılda çekmediği çile kalmayan belki başka bir burç yok. Yani evet doğum haritalarınıza göre başka burçlarsınızdır falan ama hep yine o haritalarınızda akrep alanı ile ilgili konularda. Akreplerin en büyük problemi iş, güç ve meslek, kariyerle alakalı durumlardı. Bunlarla ilgili çok ciddi anlamda sıkıntılar vardı ve artık tahammül edilemeyecek boyutlara geldi. Akrepler bu sene kariyerde zirveye doğru çıkıyorlar o Jüpiter etkisiyle. Tamam, buraya kadar herkesten dinledik. Ancak o zirveye doğru çıkarken, iş güç bulurken, bir yerlere gelirken Akrep Burcu kendi içindeki diktatörle tanışacak. Ve Akrep Burcu'nun diktatörlüğü de gerçekten çok pistir yani. Çünkü günü geldiğinde gününü göstereceği o kadar çok kişi var ki Akrep Burcu'nun. Öyle değil yani. Ama bak akrepleri uyarıyorum. Özellikle bu kariyerle alakalı sıkıntısı olan akreplerde hani içinizden diyorsanız ben bir müdür olsam ona şöyle gününü göstereceğim, böyle gününü göstereceğim. Bunların alayını işten atacağım gibi düşünceleriniz, fikirleriniz varsa bunlardan vazgeçin. Çünkü o kişilerin de bir kaderi var, bir Allah kulu onlar ve onlara senin o fikirlerin ve intikam duygularınla ilgili eylemlerine Allah izin vermez. Allah izin vermediğinde sen de o kariyerin tıkanıklığında yaşamını sürdürmeye devam edersin. O yüzden de buna dikkat et. Yani diktatör olma, sen işine gücüne bak, yolun açık olsun ve uçuşa geç sevgili Akrep Burcu. Bu noktada dikkat etmen gereken birkaç daha unsur var. Başarıyı sağlamak demek, kendi o bildiğin bazı yöntemler var yani manipülasyonla bir yere gelmek. O manipülatif eylemlerle bir yere gelmek değil de ruhsal bir bütünlükle bir yere gelmen gerekiyor. İşte burada affetme kavramı ortaya çıkıyor ki bu biliyorsun sen akrebin yaşadığı en büyük problem. İşte o ruhsal bütünlüğü sağlamanın yollarından bir tanesi oradaki affetme kavramı. Bunu unutma. Ve bazı otorite figürleriyle de yüzleşmen gerekecek. İşte vakti zamanında seni işten attıysa, işte sana dolap kurduysa, tezgah kurduysa bunlarla yüzleşmen gerekecek. İşte bu noktada o ruhsal bütünlüğü yakalaman için
Ne yapman lazım? İşte burada hani yarış yapıyorlar ya, birisi tam son anda çizgide düşüyor ve sen de ikinci olacaksın ama duruyorsun. Oradaki o çizgideki birinci olacak yarışmacıyı boynuna alıp oradan geçiriyorsun ve asıl birinci aslında sen oluyorsun. Herkesin gönlüne taht kuran kişi sen oluyorsun. İşte bu noktada gönlüne taht kuran kişi olarak bir yükselme sana gerçek anlamda, evrensel anlamda statüyü getirecek nokta. Geldik yay burçlarına. Peki yay burçları bu durumdan nasıl etkileniyor? Yay burçları biliyorsunuz inançla alakalı durumları beraberinde veriyor. Ve bu inançlarla ilgili konularda bir büyüme gerçekleşiyor. Ve bu büyüme benim inandığım değer doğrudur ve tek doğru da budur şeklinde bir anlayış doğuruyor. Herkes diyebilir ki inandığım değer doğrudur ama tek doğru benimkidir diyemez. Yani baktığınız zaman dünyada değişik farklı şeylere inanan insanlar var. Herkesin kendi kafasında bir tanrı tahayyülü var. Kendi Allah tahayyülü var. Bu arada sadece Müslümanlık değil mesela. Konu inançlar olduğu için sen bir işte Hristiyan olabilirsin, evangelist olabilirsin ve belki sorgulaman gerekiyor. İsa'nın da bir insan olduğunu, bunun bir tanrı olmadığını, belki sana göre bir takım farkları olabildiğini ya da işte insanlığın günahını günah keçisi olarak niye İsa çeksin ki diye sorgulamalar yapabilirsin. İşte ne bileyim Budistsindir, ineğe neden tapıyoruz acaba diye sorgulamalara girebilirsin. Değişik şekilde sorgulamalara girebilirsin. Ama buradaki sorun şu, yani baktığınız zaman Allah herkese bir nefes vermiş, bir ömür vermiş, bir hayat vermiş ve bu insanlar seninle aynı doğruyu ya da aynı inancı paylaşmıyor diye onlara çok kötü bir muamele yapmıyor. Belki onlar da bir gün doğru bir noktaya gelebilir. Belki senin inandığın doğru çok doğru bir nokta olmayabilir ve sen bugüne kadar gittiğin o doğruyu tek doğru zannediyordun. İşte tam bu noktada Yay burcu şuna dikkat etmesi gerekiyor. Tek doğru benim gerçeğimdir dememen gerekiyor sevgili Yay burcu. İnançlardaki fanatiklik, fanatizm senin gölge yanını tetikleyebilir. Buna çok dikkat etmelisin. Mesela ben Kur'an'daki geçen karakterlerin davranış paternlerini inceledim. Ve sadece kendisinin cennete gireceğini iddia eden karakterleri Kur'an nasıl isimlendirmiş merak eden açıp bakabilir. İşte bu noktada sınırlarını aşman gerekiyor. O sınırları aşarken de farklılıklara alan açan, kucaklayıcı, gerçekten ilham veren bir felsefeyle hayata geniş bir bakış açısı sergilemen gerekiyor sevgili Yay burcu. Geldik Oğlak burçlarına. Oğlak burçlarında ilişkilerde karşı tarafın şişen egosuyla karşı karşıya gelebilirler. Aslında gördüğün şey kendi içinde bastırdığın o şişen egon. Çünkü Oğlak burçları kibirli bir burç değildir. Fakat ince bir kibiri vardır. Fakat onu bastırır. O yüzden de hani deriz ki işte yükselen Oğlak'la aşk yaşanmaz. Neden? Çünkü oraya adeta bir beton örter. Ve kibirli birisini gördüğünde aslında karşısındaki kişi de kendi içinde bastırdığı kibiri görmüş olur. Zaten bir insandan hoşlanmadığında aslında o insanda ne var biliyor musun? Kendi içindeki hoşlanmadığın tarafla seni yüzleştiriyordur o insan. O insanın aslında sana anlatmaya çalıştığı önemli mesajlar vardır. Eşin paralarıyla ilgili bir takım finansal krizler yaşayabilirsin. Yine kendi cinselliğinle alakalı sorgulamalar meydana gelecektir. Ya da karşı tarafla olan ilişkide cinsellikle ilgili bir takım sorgulamalarda bolca artış meydana gelebilir. Bu da beraberinde belli başlı krizleri tetikleyecektir. Aslında yine az önce de anlattığım gibi buradaki en temel sorun duygu. Duygu en önemli şeydir ama o duygunun üzerine sen beton atarsan ne olacaktır? Sorun karşıda diye düşünmeye başlayacaksındır. Çünkü insanlarda bağ oluşturan, tutku oluşturan en önemli şey duygudur. Mekaniklik değildir. Bu noktada ortak kaynaklar ve o ilişkideki derinliğin kontrolü, aşırı kontrolcülük, bu kontrolcülüğü bir kenara bırakabilmen gerekiyor. İşte tam o noktada bir kabullenme duygusu oluşturabilirsen
senin için küllerinden yeniden doğma zamanı diyebiliriz sevgili Oğlak Burcu. Geldik Kova Burcu'na. Kova Burcu Aslan'ın tam karşısındaki burçtur arkadaşlar. Ve orada karşılaşacağınız en önemli nokta karşı tarafın o şişen egosuyla karşı karşıyasındır. Burada da Oğlak'ta olduğu gibi karşı tarafta o hoşlanmadığın o huy, o davranış aslında kendi içinde bastırdığın bir duygunun görüntüsüdür. Ama burada tam karşıtlık yaptığı için Oğlak'tan farklı olarak onunla bir çatışma ve savaş başlatma durumun ortaya çıkar. İlişki bir güç savaşına döner. Burada yapman gereken şeyi ilişkiyi bağımsız, otantik, farklı bir bağ kurma sınavıyla karşı karşıyasındır. Hem bağlısın ama bağımlı değilsin. Bak bu çok önemli bir kelimedir. Bağlı olmak ama bağımlı olmamak. İşte bu dengeyi kurabilirsen Kova Burcu adım atmaya, o Jüpiter'in şifasını almaya devam edersin. Geldik balık burçlarına. Evet, balık burçları da burada çok önemli bir durumlarla karşı karşıya. Satürn malum sizin üzerinizden bir geçti. Size bazı mesajlar verdi. Sınırlarınızı koruyun dedi. Ruhsal sınırlarınızı korumanız gerektiğini, bu dünyada sizin de olmanız gerektiğini size söyledi. Ama burada dikkat etmen gereken en önemli nokta ne biliyor musun? Sahte tevazu ve kurban arketipi. Yani özellikle hizmet alanı, rutin çalışma hayatınla ilgili konularda ciddi anlamda tükenmişlik yaratabilir sende. Bunun sebebi o rutin çalışma hayatınla ilgili sınırları çizememenden ileri geliyor. Ve şöyle düşüneceksin, yani ben herkes için saçımı süpürge ediyorum, kendimi paralıyorum, parçalıyorum, feda ediyorum. İşte o feda etmeden ne yapabilirsin? En önemli nokta o. Sen kendine göre feda ediyorsun ama karşındaki kişi aslında senin kendini feda ettiğinin farkında değil. Zaten senden feda etmeyle ilgili bir beklentisi de yok. Çünkü senin feda olmuş halinin karşı tarafa bir menfaati de yok. Dolayısıyla kendini burada parçalıyorsun. Ama bazı balıklar kendini aslında parçalamıyor. Kendini feda ediyormuş gibi gösteriyor. İşte bunun farkında olacaksın. Jüpiter oraya ışığı yaktığı zaman bunu fark etmen gerekiyor. Peki bunu fark ettiğinde ne olacak? İşte o kendini feda etme maskesini indirdiğinde kendi hayatının dümenine geçme, liderliğini yapma fırsatı verecek Jüpiter sana. Ve kendi hayatının kralı, kraliçesi olma yolunda önemli adımlar atmanı sağlayabilir. Evet değerli arkadaşlar, Jüpiter'in Aslan Burcu'nda ilerlemesi uzun bir süreç. Bu sadece girişi ve bunun bir Jüpiter retrosu da olacak. Bazı fırsatlar gelecek, bazı fırsatlar kaçacak. Bazılarımızın önü açılacak, bazılarımızın ise şişecek ve patlayacak. Malum burada dikkat edilmesi gereken en önemli problem gurur, kibir yapmamak. Gurur, kibirle şişen bir kişi hiçbir zaman bir yere gelemez. Neden gelemez? Şöyle düşünün. Bir arkadaşınız var. Çok gururlu, kibirli, böbürleniyor. Ne oluyor? İçinizdeki bir duygu ona karşı bir antipati besliyor. Tamam mı? Hoşlanmıyorsunuz. İşte hani derler ya, kibir Allah'a yakışır. Mütekebbir olan Allah'tır. Kula yakışmaz. Çünkü içinizdeki Allah kuvveleri, yaratıcıdan gelen kuvveler o kibirle ilgili davranış ve eğilim yaratan kişilerde sizde bir antipati yaratıyor. İşte sizde antipati yarattığı gibi doğada da, evrende de, evrimde de bir antipati yaratıyor. Ve tam böyle adım adım gideceksiniz, pat. Niye? Ben oldum diyorsunuz. Bu en tehlikeli bir noktadır insan hayatında. Bununla ilgili içinizdeki inanç sahipleri, işte Kur'an'daki Musa Firavun kıssaları vardır. O da Firavun'un karakterini öğrenmeye çalışırsanız davranış eğilimlerinden ortaya işte Aslan Burcu'nun yapmaması gereken şeylerin ne olduğunu da görebilirsiniz. Evet, beni dinlediğiniz için, videomu paylaştığınız için, hype'ladığınız için, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Jüpiter Aslan geçişiyle ilgili daha geniş bilgiler vermek için farklı ve diğer bölümlerde de görüşmek üzere ve ufak bir hatırlatma. Derin astroloji bilgisi için Kader Mühendisliği kanalımızda sizleri bekliyoruz. Kader Mühendisliği astrolojinin en derin psikolojik alanlarını açan çok özel, dünyada tek olan natal mimari üzerine anlatımlar yapan çok özel bir kanalımız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.